iraden olacak, sabrın olacak. Özellikle merhametin olacak. Bu hayvan bazen insanı çileden çıkartır. Ama yine kızmayacaksın. Sonuçta bir peygamber mesela cennet görmüş bir hayvan bu. Şu görmüş olduğunuz arkadaş gürgen ağacı, bunun acayip fıstığı olur güzün. Arılar bundan çok toplarlar yerler. Ayrıca insanlar da bizler yiyor ki tabii beceren için yani. Beceremeyen için. Bu ormanın bereketi çoktur. Hayır, ben 72 yaşındayım. 72 senedir bununla uğraşırım yani. Dedemin kardeşi varmış böyle zehirlenmiş. Bal tutmuş. O zaman zehri bilmezlermiş ya. Adamı salda getirirken böyle sallanan adamı zehri böyle geçmemiş. Ne olduysa salda başına kaldırmış demiş bal. O zaman anlamışlar onun baldan zehirlendiğini ya. Zivinin balını yemiş. Arında bal tutmuş onu. Hey gidi su. Hey hey. Hey. Eskiden benim çocukluğum zamanında bizim obada çok göç vardı mesela. Sadece bugünkü bizim göçümüz kadar bizim hayvanımız vardı. Ama şimdi azaldı. Kiminin hanımıdır, çocuğudur gitti, ölen oldu, başka mesleklere geçenler oldu. Hayvancılık azaldı. Biz var oldukça, yaşadıkça bu dağlar hayvansız kalmaz Allah'ın izniyle. Bu dağlar zaten sürüyle şenleniyor. Yani sürüyle bir güzel oluyor buralar. Bir sestir, yani bir tane adam kaybolsa mutlaka bir sürüye denk gelir bu dağlarda. Bir çobana denk gelir. Yani çobana selamun aleyküm desen ondandır. O sana yol gösterir, ekmeğini bölüşür, yedirir yani. Çobandan kaçmak, uzak durmak, çobandır demenin hiçbir anlamı yok yani. Yani çobandaki merhamet, çobandaki cömertlik çoğu insanda yok. Zenginde yoktur bu kadar. Yani söz meclisten dışarı çoğu adam bunu yapmaz yani. Hemen birini gördü mü yine geliyor der. Biz çobanlarda öyle biri yok. Çoban uzakta gördüğünü çağırır zaten. Gel bir yiyelim, bir çay içelim. Ne varsa elinde onu bölüşür zaten. Tamam. Oldu. Şimdi çıkıp sağda solda diyorlar yani dağdaki çobanla benim oyun bir mi diyenler var. Yani bunu hedef gözetmek için söylüyorum. Dağdaki çoban hiçbir zaman çöpünü sağa sola atmaz. Yani buradan yola yukarı görünür. Adam içer. Adam bir hayrat yapar. Çeşmenin başında alkol içerler. Şişeyi, kutuyu, bardağı bırakırlar. Mangal yaparlar, çöpünü atarlar ama bunu hiçbir çoban yapmaz. Eskiden yaylaya gider böyle su içerdik yollarda yani. Böyle bardak kazan falan olmazdı yani. Böyle başını dikkatli içerdin yani. Ayının bundan kurtulması için 25 metre yüksekten gitmesi lazım.
Bu 6 aylık bir yenik daha yani. Yani reklam için konuşmuyorum. Acemi birliği bitti bunun. Şimdiden sonra usta birliğine gidiyor. Yani 50 yaşındayım ama 40 sene bu yolda yürüdümdür yani. Burayı yaylaları, dağları severiz yani. Benim gurbetçiliğim yok, şeyim yok, buyum yok. Ben buraya gider, buradan gelir, buradan köye inerim. Başka bir şey yapmam yani. Rahmetli dedemin bir sözü vardı. Derdi ki her insanın sevdalığı ayrı olur. Kimi arabaya merak sarar, kimi hayvana merak sarar, kimi güvercin sever. Bizim sevdalığımız da bu koyun. Ya inek o kadar değil. İnek ihtiyacı için besleniyor da koyun. Bu koyundan kopamadık. Bunun zorlukları çoktur. Yabanisi çoktur. Köpeğin iyi olacak. Köpeklerimiz Allah'a şükür iyidir. Ya daha iyileri de var. Daha iyi yetiştirenler de var ama bizim köpeklerimizin cesareti çoğu köpeklere göre iyidir. Yani bilip bilmeden sağdan soldan bir hayvan alıp kapıya bağlamışlığımız çok nadirdir. Yani çok sıkışmadıkça, zorda kalmadıkça almayız. Belki fizik olarak Sivas Kangalı kadar büyük değildir ama bu doğada da atiklikte, praktiklikte, bu coğrafyamızda bu hayvan uyum sağlamış bir hayvan. Tabii İç Anadolu'ya gittikçe, Doğu Anadolu'ya gittikçe iklime, coğrafyaya göre bu hayvan çeşitlilik gösteriyor. Şimdi biz bu göç yolunda kültürümüzde hayvanlarımızı süslemek, böyle göçe şenlikle gitmek. Şenliktir zaten. Göç şenliktir. Baharı yaşatmaktır. Yani her kültürün bir şeyi vardır. Bizimki de budur. Süsleriz. O cıngıraklar kimine kelek deriz, kimine cıngırak, zil. Bunlar zaten çok bir ağırlığı yok. Hayvana herhangi bir yüktür, eziyettir gibi bir durumu yok. Hafiftir bunlar mesela. 300-500 gram ancak vardır. Yani 40-50 tanesini eline alır kaldırırsın. Tabii büyük boyları da var ama onları artık takmıyoruz. Hayvana biraz onlar eziyet olur. Çünkü yürürken yere alıyor, değiyor. Bu koyun hayvanı biraz naziktir yani. Buna iyi davranacaksın. Bu nazara da çok gelir mesela. Eğer bir cümlenin başında maşallah yoksa ondan sonra adam ne derse desin yani. Bizim hayvanımızda koyunda bu göz değmesi olur. Ama göz değecek hayvan olması lazım. Böyle her hayvana da göz değmez yani. Babamın, atamın, dedemin, benim kardeşlerimin, büyüklerim hep bu kapıdan ekmek yedi. Sağda solda görüyoruz mesela. Adam hayvana eziyet ediyor, keserkendir, yetiştirirkendir. Ne altı kurudur, ne yediği suyu temizdir, içtiğidir. Yani iyi olmadıktan sonra bu hayvanı yani yetiştirip de bundan kimse kar beklemesin. Yani herkes emeği kadar ekmek yer. Selamünaleyküm kocaman. Şeref Kara'nın bir sözü vardı. Benim müziğim idi. Kelekle cırlak sesi. Merhabalar. Görüştüğümüze şükür. Allah kavuşturdu bizi bir daha. Selamünaleyküm. Oğlum dur.
60 senelik bekçimiz. Şimdi bizim yaylamızın bir kültürü var. Belirli bir tarihten önce yaylaya giriş yasak demeyeyim de, yani yazılı bir kanun da değil ama kültürümüzde, bizim göç kültüründe bu var. Burada 12-13 gün konaklayacağız. Obamızın belirlediği tarihte de tekrardan buradan obamıza göç edeceğiz. Sonrası zaten Allah nasip ederse buradan havanın müsaade ettiği durum kadar Kasım, Aralık ayına kadar sürümüz burada kalır. 15-20 gün sonra da inek göçleri gelir zaten. Başları çakalım. Aman yanaştırıyorsun, olmuyor zaman. Çaktı da. İsmim Beydul Bektaş. 2007'den beri Tekirdağ Çorlu'dayım. Böyle vaktim oldukça geliyorum. Büyüklere yardımcı olabiliyorum. Buralarda doğduk, buralarda büyüdük. Çocukluğumuz iyiydi ya. Bu kadar zor değildi. Ama yine koyunlaydı. Koyunla büyüdük. Ondan sonra bir gurbet hayatımız oldu. Vakit buldukça geliyoruz. Dağlara gelince mutlu oluyorum. İnşallah emeklilik olursa ileride bir gün dönüşümüz muhakkak olacak buralara. Şimdi çocukluğumuz biraz daha garip geçti. Şimdi daha iyi, konumumuz da iyi, durumumuz da iyi. Selamünaleyküm beyler, kolay gelsin. ...73 senedir ben bu dağlardayım ha burada. Koyunculuk yapıyorum. Bir gün sigorta numaram yoktur. Adımı soruyorsan adım Osman, soyadım Bektaş. Kulaklarım eşitmiyor, sağırlaştık.
Gözlerim akmaya başladı, gözlerim rahatsız. Ömrün sonuna geldik. Şahit ispat galler, yığınaklar burada. Onlar da aynı bize şahitlik yaptı. Ot durumu pek meşhur değil. Ama mecburiyet karşısında geldik. Dağları seviyorum da ömrüm daha sevmeye de yetmiyor. Benim gibi nice adamlar geldi gitti. Bir gün olup da biz de göç olup gideceğiz. Bu dağlar yine aynen böyle. Babamla da gelirdik buraya. Babam da gelirdi. Hayvanı vardı, katırı vardı. Gelirdik buraya, buradan bu yükleri o zaman hayvanla getirirdik. Sırtımla getirdiğim zaman oldu. Yollarda kar olurdu. Çok sıkıntılar çektim burada. Toprağımıza sahip çıkmaktan fayda var. Dağlar bize lazım. Bakarsın zaman olur da bura Erzurum'dan daha yüksek değil. İcabında da burada kışında ikamet edebilirler. Ha bile gene ömrümüz geldi gidiyor. Bu dünya bir yalan dünya. Bugün var, yarın yok. Taş var mı şimdi? Bırak. Ha, arkadaş. Çok eskiden, eski devirde yaşıyor, anladın mı? Acaba bizim evde var mıdır hala fazlalık gibi? Var bizde var da. Var mı? İyi. Benim yoksa bizim evde var belki de var. Aşağı çok aşağıya ne ya? Burnunun dibine ha burada bunu sıkmak lazım. Ver Kemal. Alttan al alttan. Bir de ortadan atalım. 3 avucunu getiriyor. Şimdi yaz sezonu olduğu için buranın bu mevsimlerde dolusu yağmuru çok olur. Körpe ufak kuzular var 1 aylık 20 günlük. Öyle havalarda buraya çadır yapacağız. Çadırın altına koyacağız bunları. Bu yolculuğumuzda 10 günlük kuzuya, hatta doğmamış kuzuya bile bizde hizmet başlar. Onun için yerin hazır olacak. Yani doğmadan o hayvanı sen kabul etmiş olacaksın. Emeğine başlayacaksın yani. Onun haricinde yürümeyen ayrı, köpeğin ayrı, her türlü bir hizmeti her zaman hazır bizde. Yani doğduktan sonra ben bunu ne yapacağım diye herhangi bir acemiliğimiz yok. Bu iş çekirdekten yetişmedikten sonra, bu işin üstüne düşmedikten sonra bu iş olmaz. Ben küçükken oyuncak bilmezdim yani kendim. Bu hayvanların başındaki cıngıraklar, kelekler, ben bunlarla oynardım. Yani benim oyunum buydu. Gözümü açtığımda okula gidene kadar mesela babama yardım ederdim. Okul saati geldiğinde okula giderdik. Akşam gelir yine aynı şekilde. Yani yoldaki meşakkatimiz sabrı olmayan bir insanın, istemeyen bir insanın yapacağı iş değil. Özellikle ben yani hayvancılıkta kar edeceğim diye kimse bu işe girmesin. Bunun zahmeti karından çok ama biz sevdiğimiz için, biz bundan ekmek yediğimiz için sırt çeviremiyoruz buna. Gönlümüze işlemiş bir hayvandır bu yani. Bugün kızarız, yarın severiz. Askerde yapsalar bu zahmetlere kaçarsın. Bunun zahmeti unutulmasa havlin def edersin bunu. Böyle zahmet çekersin, ziyet akşamdan unutulsun. Anladın mı? Yarın bir daha zahmet çekersin. Bunun habire bir halları var işte. Anlayacak. Bu bir tatlı bir tiken yani anlayacak. Tatlı bir tiken yani. Allah'ıma çok şükür. Ben Cenab-ı Allah'tan hiçbir şey istemiyorum. Yani şu zenginliği ver bana demem. Anladın mı? Benim durumum iyi. Benim borcum yok, harcım yok, ele ihtiyacım yok. Anladın mı? Allah'ıma çok şükür. Zahmetim var ama şeyim yok. Ha burada telefonda her işimi hallederim. Ha şimdi bir bakkala, bir esnafa, bir şeye telefon etsem ama işimi görürler yani. Hiç mesela sıkıntı etmeden işi görürler demek istiyorum. Yani ben bir yere ihtiyacım yok. O hususlarda lafım geçer yani anladın mı? Bir insan bir işi canı çekegene yaparsa olur. Ama onu canı çekegene yapmazsa o olmaz. Anladın mı? Bu yayla havası, vurdu geçti. Biraz sonra bakarsın bir çatlak döker aşağı, bir dolu, bir fırtına. Bakarsın rüzgar eser. Ben kaç sene bu arkada göletin yanlarında duram. Arkada gölet var, göletin yanındaydık. 2 sene dura burada kalıyor. Buradan bütün gurbettekilere, izleyenlere selam olsun. Yani buranın hasretini, özlemini çekenler çok vardır. Anlayacağın. Hepsine selam olsun.
Durumlar öyle durutmuyor.